11. günün sabahında hep beraber kahvaltı gidenler oldu. Bir İngiliz çiftimiz geldi. Zaten arada onları tanıştıracağım. Günaydın beyler, afiyet olsun. Az önce topladığımız, evet, neredeyse %80'i sofranın buradan kurutulmuş domatesimiz var. Şimdi topladığımız pembe ve kırmızı çeriler. Domatesleri, domates dışarıdan attık, büyük domatesimiz yok, biberimiz var. Zeytinyağı tabii ki bizden. Bakın zeytinlere. Peynirler dışarıdan, geri kalan her şey burada. Kendi yaptığımız amaranth tohumuyla kendi yaptığımız peynir. Sütü keserek yapıyoruz sirkeyle. Ve marul. Evet. Son domateslerimizi ve Anton'la tam bir ay önce diktiğimiz fasulyeleri toplamaya geldik. Oh, bak görüyor musunuz? Ne kadar güzel olmuş. Evet, bunlar güz fasulyesi. Yazın sonunda diktik. Hatta Eylül'ün başında işte Anton'la. Bir anda böyle orman oldu. Al bakalım. Bugün 11. gün sabahı. Fasulyelerle başladık. Bu küçükleri de alır mı yoksa? Küçükleri biraz bekleyebilirsiniz canım. Bu bir kere vermeyecekler. Haftaya bir daha toplayacağız. Düşünün, bu bir ayda oldu. Bütün bitki gelişimi. Bakın yeni çiçekleri görüyorsunuz zaten, değil mi? Bunlar bir hafta sonra hazır. Şimdi serayı da aslında artık geceleri kapatabiliriz. Daha hızlı olur. Akşamları soğuyor çünkü. Artık serayı kapatıp açma dönemi başlıyor. Evet, bu arada seramızda başka neler var? Domates ormanımızı görüyorsunuz artık, maalesef sonları. Bu küçük domateslerimiz de olunca keseceğiz ve yerine kışlıkları ekeceğiz. Papayamız var. Maalesef burada kışları don oluyor diye çok narenciye yetişmiyor. O yüzden çok yediğimiz bir limonumuz var burada. O yüzden buraya koyduk. Olmaya da başladı. Kıştan kalma patlıcanlarımız var. Hala da büyüyorlar. Tabii ki bunları sadece köke yakın 1-2 gözden keseceğim. Önümüzdeki kış onlar tekrar devam edecek. Her yerde yararlı kardeş bitki yöntemini kullanıyoruz. O yüzden bu kirli hanım çiçekleri, zinniyaları, kadife çiçeklerini, latin çiçeklerini, fesleğenleri her yerde göreceksiniz. Burada börülce, hibiskus, hatim çiçeği, çark feleğimiz var bir tane, bir tür. Bizim daha çok yerli bir tür bu. Dragon fruit, ejder meyvemiz var. Burada yükselttiğimiz sebze bahçesi yerine tam tersi mezar gibi kazıyorum. İçini gene ben dolduruyorum. Neden yükseltmiyorum? Ağaçlar gayet çok büyüyecek. İyice onları daha yüksekten başlatmak istemedim. Alçaktan başlatmak istedim. Yüksekliği en iyi şekilde kullanmak için. Evet, fasulyelerimiz bu akşam yemekte. Ayşe kadın. Sırık fasulye. O abiye bir şey olmuş. Kendinden geçmiş o. Evet. Amarantlarımız var. Horoz ibiği. Bunlar yenilebilir tarzda. Hem yaprakları hem tohumları chia tohumu gibi. Evet. Limon ağacımızda yavru olmasına rağmen ilk limonlarını tuttu. Hiç beklemedi dalından. Patlıcanlar da büyümüş. Evet, fasulye diye geldik. Patlıcanlarla döndük. Aslında bir sürü börülcelerimiz kurumuş arkadaşlar. Bakıyorum. Bunları da alıp hiç olmazsa tohum olarak kullanabiliriz fazlasını. Artık nasıl özlemişiz bu kokuyu var. Ay çok güzel. domatesin Dolmuş yapıyor. burası. İşte bunlar da son. Ormanı bıraktım böyle. Bak, pembe şeylerimiz de var. Hepsi farklı tür. Anlayabilirsin Ay renklerinden. kokusuna doyamıyorum. Oh nasıl güzel. At bir tane ağzına. Ay vallahi atacağım. Hı. Bakayım. Pembeden al. Oh. Sen pembe domates denedin mi daha önce? Aa. Pembe çeri. Daha şeker, daha tatlıdır. Önce sen çek. Ben de bu yaprakları kurutacağım, bir deneyeceğim. Aha, düşürdüm.
Artistik yapacağım diye düşürdün. Hadi yürü. Sabah ekmeğimizin olmadığını anlayınca babamı ekmeğe yolladık en yakın köye. Fakat arabanın bir anda önünden takır tukur sanki akslara taş kaçmış gibi ses geldi, durmuş. Ses çok fazla, hakikaten döndükçe taş geliyor gibi. Biz de korktuk. Şimdi bir çekici çağırdık. Atilla da dün akşam geldi motosikletle buraya. Evet, çekicimiz geliyor. Şimdi onu buradan geri döndürüp aşağı arabanın oraya aldıracağım. Evet, aynı zamanda köylüm olan, komşum olan Göral abiye geldik. Hemen Mumcular'da. Arabayı indiriyoruz, bakacağız bakalım. Taş mı kaçtı, ne oldu? Öyle basit bir taş değilmiş konumuz. Arka 4 çeker arabanın arka çekerini kontrol eden şaftımız komple kopmuş. Gördüğünüz gibi bu şaft, gördüğünüz gibi arka 4 çekeri kontrol ediyor. Şimdi bunu sökeceğiz. 2 çekerle idare edeceğiz. Arabamızı 2 çeker hale getiriyoruz. Çünkü şu an 15 kişi var, gönüllüler var. Araba bize lazım. O sırada parçayı getirttireceğiz. Bir arada da taktıracağız. Evet, arabayı yaptırdık geri dönüş yolunda. Trafik çilemiz başladı. Pati, Sarı. Hepsi ismini öğrendim. Bunun adı neydi bu Enfan? Buna isim verdiniz mi? Öğlen. Yaklaşık saat 2 gibi arabamızın bozulduğu gün. Salonumuzun düz duvarlarına çıkıyoruz. Bahsettiğim kaynak noktasına kadar yaklaşık 4 çuval çıkacağız zeminden. Bu ikincisi gördüğünüz. Bunun içine 2 tane daha atacağız. Ondan sonra kubbemizi dönmeye başlayacağız. Zaten bir yerden sonra da 2-3 taneden sonra da camlar gelecek ortaya. Tabi buradan yükseklik çokmuş gibi oluyor bu sefer. Çünkü burası kod farkından dolayı aşağıda kaldı. Bahsetmiştim, kepçeyi açtırdık. Yoksa çok yumuşak toprak olacaktı. O yüzden en altta 3 tanesiyle anca diğer seviyeye vardık. Yani burada kod farkından dolayı çok poşet var. Bak çekiyorum şu an. Dur döndürme şu an. Daha nereye alacağımızı hiç Tamam, bilmiyoruz. sen belirledikten sonra tam sıkarız. Hadi bakalım. Şu an kubbemizin geometrik şeklini belirlemek için bir referans noktası belirledik. Evet. Aynen öyle. Evet, şimdi çuvalların ne kadar içeriye gireceği olan pusulayı tam yuvarlağın bir çevresine kurduk. Bunu bu direğe teğet geçirerek bakıyoruz. Şu an bir çuval yukarıda, yani buradan başlıyor. Tam onun hizasını aldım. Bakın ne kadar içeriye gireceğimi bu şekilde görüyorum. Şu an burada. Bu hizaya girdi bile. Aslına bakarsanız bunu biraz daha yükseltirsek iki çuval, o burada olmuş olacak. Bizim daha çok işimize gidecek çünkü pencereyi de buraya koyacağımız için pencere tamam başta okey. Sonra pencerenin tepesi bayağı bir tepede Aynen olacak. öyle. Biz referans noktamızı 4. çuvaldan alırsak dediğiniz olay Evet. okeydir. Onun için de bunu arttıracağız. Aynen. Evet, Hafif bir parmak içeri doğru. boşluk veriyoruz ki vurduğumuzda aşağıyla aynı hizaya gelsin. Güzel. Ama sanki bu... Evet. Atilla. Şantiyemizin Zeus'u. Evet Atilla. Sıra sende.
Yolda olmayı seven bir insanım. Doğada olmayı seven bir insanım. Yaklaşık 3 ay önce bir yaşam alanı aramak için yola çıktım. Motosikletle yaptığım bir yolculuk. Şimdi yolculuğumun 2. ayında bu projeyi keşfettim. Şimdi doğaya baktığımız zaman doğada hiçbir zaman keskin köşeli bir şey göremeyiz. Kırlangıçlara bakarsanız çamurdan yuva yaparlar, bir elipslik, bir yuvarlaklık vardır. Salyangozun kabuğuna bakarsanız yine aynı şekilde bir kozalak da aynı şekilde bir simetrinin bir parçasıdır, bir yuvarlağın bir parçasıdır. Bu projede de dikkatimi çeken yine bir altın oran dediğimiz şey vardır. Hep böyle bir yuvarlaklık, evrenin sırrı gibi. Bu projede de gözlemlediğim mimari tam olarak doğaya uygun bir mimari. Dolayısıyla gelecekteki bulacağım yaşam alanında buna benzer bir şey yapmak amacıyla hem yardımcı olmak hem senin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak ileride buna benzer bir yapı kurma hayaliyle yollarımız bir araya geldi. Bazen Geleli bayağı oldu. Peki beklediğini alabildin mi? Veya düşündün mü? beklediğimden fazlasını kesinlikle aldım. Çünkü neden? Nereye gittiğimin şeyinde değildim. Bir ilan gördüm ve seninle iletişime geçtim ve hop buradayım. Yani bazen yola çıkarsın, yol seni götürür. Benimkisi de şu anda böyle. Sanki böyle kendi kulübemde yaşıyormuş gibi. Bir yerde, bir Komşumuzun alanda. yarım kalmış yapı bitiremedi. Yaklaşık bir senedir bu halde duruyor bu tiny house. Onu da Atilla kullanıyor evimizin hemen yanında. Hatta şantiyemizin hemen yanında şu depo olan yer. Böyle sanki kendi kulübemde yaşıyormuş hissi ne alıyorum. O kadar huzurluyum yani burada. İyi ki de geldin Atilla. İyi ki de yolum buraya çıktı. İyi ki seninle tanıştım. Yani bu projenin bir parçası oldum. Çünkü bildiğim kadarıyla yani gördüğüm kadarıyla benim de araştırdığım kadarıyla Türkiye'de ilklerden birisin bu projeyi hayata geçiren. Bu Super Adopt denilen İngilizcesi. Evet. Bugün cumartesi. Aslında 13. günümüz ama sahada geçmeyecek. Bugün tatil günümüz. Bütün gönüllülerle birlikte 2 kişi motorlu Atilla ile yolladık. Arkada da kaç kişisiniz arkadaşlar? Sayamıyorum bile. 1, 2, 3, 4. Arkada 4, önde 2, 1. Bu şekilde aslında da Bodrum'a gitmeyeceğiz, minibüse gidiyoruz. 2 kişi daha var dediğim gibi motorla. Bakalım. Bodrum merkeze doğru yola çıktık. Evet, maalesef gene trafiğe takıldık. Yoğun trafikte Bodrum'a gidemiyoruz gene. No, it's a traffic jam. Like İstanbul. Evet, Atilla ile Berkman gittiler bile. Evet, Mumcular Barajı'ndan geçiyoruz. Bu Bodrum'u sulayan bir baraj. Geçen hafta kapatıldı. Çünkü su yok. Yani herkes çim suluyor Bodrum'da ve inanılmaz bir şekilde su sarfiyatı var. Bakalım. Susuz kalınca belki akılları başlarına gelecek. Evet. Şeylerini hazırladılar otostop çekmek için. Şimdi onları güvercinlikte bırakacağız. Hep beraber gidiyoruz. Bayağı bir kalabalığız. Atilla ile Berkay da burada.
Evet, seviyemizi belirliyoruz. Cengiz Bey şu an bizim için alışveriş yapmaya gitti. Ve odaların kapısını almak için Don Quixote'a uğradı. Bize de kılavuz belirleme deniliyor buna. İp çekme. Şap atılmak için seviye belirlenecek. O yüzden ince bir ip var. Böyle pizza dilimleri gibi yapıyor arkadaşlar. Belirlendikten sonra buraya beton atılacak. Atilla hocam şu an bir şey belirliyor. Tamam. Evet. Birazdan simentomuzu yapacağız. Anıl ne abi? Anıl diyorum Deniz. Kalın çimento yaptınız ha? Niçin? Çimento referans çizgileri için. Artık bunun inşaattaki adını unuttum şu an ama. Dün ben yokken onu bugün diyelim. Arkadaşlar ip vasıtasıyla tam ortadan her yeri seviyeye aldılar. Ve çimento döküp aslında bu çimentolar bize referans noktası olacak. Bu araları doldurduğumuzda bir tahta yardımıyla ikisinin üzerine koyarak silme gideceğiz. Çimentoyu bu şekilde her yere eşit yaymayı planlıyoruz. Aslında daha fazla çizgi olsa daha iyi. Ne kadar çok çizgi o kadar iyi. Zaten çizgileri tamamladığınızda aslında yeri doldurmuş oluyorsunuz. Evet, dün kalıp yöntemiyle yapmışlardı. Bugünkü ekip Atilla kendine bir kalıp yaptı. Sağa sola taşanları durdurmak için. Ama en son açıp üzerini sonra düzleştirmen gerekecek. Çünkü Evet. bununla malayı böyle vuramayacaksın. Evet. O kaymak tabakayı biraz daha sulu. Evet. malzeme O yüzden yapacağız. altında Evet. çok az bir böyle boşluk bırakacaksın. Evet. Bastırarak kaymaya. Daha bu yer. Evet. Bunda sadece bastırma olasılığın çok düşük. Bertan işi çözmüş ya. Bertan mala ustasıymış, haberimiz yok. Baksana dümdüz yapmış. Kaymak gibi, bak yalarım şuradan, yalarım. Evet. Gördüğünüz gibi. Sıra Anıl'da. Biz daha malayı çekmedik abi. Anıl Bey. Hocam henüz malamızı çekmedik. Anıl Bey çiğ köfte usulü gidiyor. Evet öyle gidiyorum biraz da. Yapıştıra yapıştıra. Aynen öyle. Ama peki birbirlerine yediklerine emin olabiliyor musun? Oluyorum Beni hocam. biraz o korkutuyor. Yo Islat yo şimdi muhakkak. biraz ıslatacağım. Bu kalıbımı zaten bunun da üzerine hala gördüğünüz gibi kapıdan biraz aşağıda aldılar. Neredeyse 200 santim. Çünkü daha seramik döşenecekse seramiğin, ne yapılacaksa sıkıştırılmış toprak bile yapsa onun da bir kalınlığı var. Neredeyse o zaman zemin kapının girişiyle bir olacak. Biraz sulu yapacağız. Bu meseleyi aslında ben başta dedim ki gelin hani temeli çok sonra atalım. Fakat sonra düşündük ki duvarlar yükseldikçe biz bu evlerin içine giremeyeceğiz camlar dışında, ki camlarda da kalıp var. O yüzden hani her şeyi duralım o zaman. Yükselmeden bu işi bitirelim dedik. Evet, bu da Anıl'ın taktiği. Evet. Kalıp kaldırıyoruz şu anda. Kekin kalıbını. Şunlar zaten aynı zamanda tutma yerleri. Bakalım. Ona göre tasarladım. Daha sonra biraz da şuradan oynatalım ki böyle minik. Hazır mıyız? Ve daha sonra şöyle. İşte bu. İşte bu. Piramit pasta. Daha sonra şimdi üstüne pudingini. Evet, şimdi son dokunuşları yapacaklar. Pudingimiz hazır şu anda. Ha, pudingin üst. Evet, tabii ki. Puding. Latalı, işte çilekli seven çilekli. Sonra tahtanın altlarını şöyle küçük bir çubukla basit bir şekilde çözebilirsiniz. Böyle şu boşlukları da doldurmak için. Evet, burada biraz çok bastırmak gerekiyor çünkü çimentoyu birbirine yedirmek gerekiyor. Ama en son üstten yapacaklar. Evet, evet. Bence artık kalıbını rahat kaldırıp Kaldırıp- üstten yedirebilirsin rahat. Benim şöyle kalıbı kaldırayım. Şunun gibi bak. Şurasını da yapalım. Şey gibi. Anıl gibi yapabilirsin. Var mı da?
Vallahi güzel gözüküyor aga. Yani büyük bir şey gözükmüyor. Genel olarak böyle bir şey var ama tam seramiklik. Tam seramik. Evet. Tamam baklava İşte doktorlar dediğin o değil mi ya? Geliyorlar. Doktor dediğin Arzu mu? Arzu Kaan. Ha, hocalar geliyor. Küllü müydü bu? Pati. Pati ile küllüyü nasıl ayırıyorsun? İkisi de aynı gibi ya. Şu. Şişman olan. Şu. Uzaktaki. Pati. Karpuz getireyim mi lan sana? He? Gel bakayım. Gel bakayım. Oy seni yerim. Yok. Senden zarar da görmüyor bir insandan. Karpuz da veriyorum ya ben onlara şimdi. dokunmaz. Ben biraz düşündüm ama. Umarım gölge diye oraya Ne koydum. değişiyorsun sen ya? Fırfır ya. Ne değişiyorsun? Sen de hemen aynı yere işe. Allah'ım işte erkek köpekler böyle arkadaşlar. Dünyadaki tüm erkekler aynı. Yol çok bozuk diye indirmedim buraya kadar. Allah Allah. Ben 2 aydır yollardayım onunla. İsim ne senin? Alaaddin. Sihirli lambası da var. Alaaddin göster sihirli lambanı. Belki yüzden az daha yapmıyor. Evet. Atilla o da. Atilla verdi. Memnun oldum. Ya sana Alaaddin Evet, böyle bir şekilde çiziyoruz. İleride sıkıştırılmış toprak da yapsak, seramik de yapsak, bu seramik harcını ve sıkıştırılmış toprağı tutsun, yani bir bütünlük sağlasın diye aslında bu. Görürsünüz zaten duvarları çizer. Hatta bunu yapmak için özel mala bile var. Tamam. Tam 3 kilo mu? Ne kadar dedin? Toplam tamam. Sen de yavrum. Evet tabii ki. Heh, çıkar. Önce bunlar. Onu da bana ver. Ben hiç olmazsa omzuma asayım. Ver. Şu omuz askısı var bunun. Şu kız şu tek başına. Ha. Şöyle alacaksın. Evet. Ha, kule barında reklamını yapıyorsun. Zamanında bunu orada bana ver. Kolay gelsin. Evet diyeceğim ben de. Çok büyükler küçük el makası yok mu? Bahçe makası. Hah bunlar. Peki kalitesi nasıl? En iyisi. Hiç en iyisi olmayan var mı mesela? Yani daha Ha, güzel diyorsun daha da yani. altı var. Kilidi nasıl da bunun? Bunu mu çeviriyorsun? Ha pardon ya görmedim. Aynen onu açtım. Ver bakalım. Açamadım. Bir sık bakayım. Şu tarafa. Tamam. Ne kadar peki? Aa bıçak kendi. 200 lira. Abi iyi diyorsun değil mi buna? O kaliteli. Öyle mi diyorsun?
Diğerleri hep mahvoldu da. Peki. Güzelmiş.